İsrail'in Kudüs işgalinden sonra ağlama duvarına yer açmak için evi yıkıldığında öfke patlaması yaşıyordu. Kudüs'te Yahudiler için kutsal sayılan ağlama duvarına bir taş atımı uzaklıktaki mahallede yaşamıştı ve bu öfke onu ilerleyen yıllarda İsrail'in defalarca suikast düzenleyeceği ama bir türlü öldüremeyeceği bir adama dönüştürecekti. Filistin denince akla gelen en önemli isimlerdendir. Yaser Arafat hayatı boyunca Filistin'in özgürlüğü için İsrail ile mücadele etti. Babası Mısır'da eskiden Osmanlı zabiti olan Abdurrahman Bey'di. Kahire'de doğdu. 4 yaşında annesini kaybetti. Babası onu ve amcasını Kahire'den alıp Kudüs'teki annesinin akrabalarının yanına gönderdi. Babasının bu hamlesi ilerleyen yıllarda babaya olan öfkeye dönüşecek, cenazesine bile gitmeyecekti. Ne anne ne baba yabancı bir şehirde, yabancı bir evde büyüdü. Ama o Kudüs sokaklarında bir şey buldu. Kendisi gibi yersiz yurtsuz, toprağını kaybetmiş insanlar. Terk edilmiş bir çocuğun kayıp arayışı zamanla milyonlarca insanın davasına dönüşecekti. 1947 yılında eğitim için Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan kral, 1. Fuad Üniversitesi'ne kaydolsa da bir sene sonra başlayacak olan ve etkileri günümüze kadar devam eden Arap-İsrail Savaşı her şeyi değiştirecekti. 19. yüzyılın sonlarında Avrupa'da yükselen milliyetçilik dalgası Yahudilere yönelik ayrımcılığı ve şiddeti de beraberinde getirmişti. Theodor Herzl bu ortamda Yahudilerin ancak kendi devletlerinde güvende olabileceğini savundu ve Siyonizm hareketi doğdu. Hedef olarak Filistin seçildi. Çünkü Yahudiler için kutsal topraklardı ve Tevrat'ta vaat edilen yurttu. İngilizlerin 1917'de yayımladığı Balfour Deklarasyonu bu göçe resmi bir zemin hazırladı. Filistin'de bir Yahudi yurdu kurulması destekleniyordu. Göç dalgaları 1920'lerden itibaren hız kazandı. Hitler'in 1933'te iktidara gelmesiyle Avrupa'daki Yahudiler için hayat çekilmez hale getirildi, göç zorunluluk oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından soykırımdan sağ kurtulan yüz binlerce Yahudi akın akın Filistin topraklarına geldi. İngiliz yönetimi altındaki topraklara akan göç dalgası Filistin halkıyla kaçınılmaz bir çatışmanın fitilini ateşledi. Theodor Herzl'in Siyonist öğretilerini temel alan Polonya Yahudisi ve Osmanlı'da da eğitim görmüş David Ben-Gurion önderliğinde Yahudi nüfusu artmaya ve çatışmalar yaşanmaya başlanıyordu. 1948 geldiğinde Filistin halkı için zulüm miladı ilan edildi. 14 Mayıs 1948'de Tel Aviv'de toplanan Yahudi Milli Konseyi'nin İsrail Devleti'nin kurulduğunu ilan etmesinden birkaç saat sonra Arap Birliği İsrail'e savaş açtı. Yaser Arafat eğitimini bıraktı ve Müslüman kardeşlerin yanında savaşa katıldı. Savaştan döndü ama silahı bırakmadı, sadece masaya koydu. Gündüz Kahire'de inşaat mühendisliği, geceleri ise düşmanının kitaplarını okuyordu. Herzli, Siyonist manifestoları, İsrail'in kuruluş ideallerini hepsini baştan sona geçti. Düşmanını yenmek istiyorsa önce onu anlaması gerektiğini biliyordu. Üniversite yıllarında öğrenci birliği başkanlığı yaptı. Üniversite yıllarının ardından bir başka krizin içerisinde bulunacaktı. 1956 Süveyş krizinde istenmeyen kişilerden biriydi. Kuveyt'e gitti. Kuveyt'te Mısır'daki Müslüman Kardeşler Örgütü'nün üyesi, iki Filistinli arkadaşı Ebu İyad ve Ebu Cihad ile karşılaştı. Her ikisi de sonraki dönemlerde Arafat'ın sağ kolu olacaklardı. Zamanla Gazze ve diğer bölgelerden gelen Filistinli mültecilerin desteğini kazanan Arafat ve arkadaşları 1959 yılında El Fetih hareketini kurdu. 1964 yılında da Arap Birliği'nin desteğiyle Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu. Başlangıçta Filistin Kurtuluş Örgütü'nden ayrı hareket eden El Fetih, 1967'deki 6 gün savaşının ardından örgüt içinde güç kazanarak kısa süre sonra Filistin Kurtuluş Örgütü'nün en etkili unsuru haline geldi. Savaşın sonunda Mısır ve diğer Arap müttefikleri yenilmiş olsa da Arafat ve El Fetih bir anlamda muzaffer olmuşlardı çünkü artık o güne kadar Filistinlilerin çoğu sorunun çözümünü diğer Arap ülkelerine yakın durarak arıyordu. Böylelikle çoğu sorunların çözümünün Filistinlilerden geçtiğini anlamaya başlamışlardı.
1968'de yaşanan El Karameh çarpışması neticesinde İsrail askerleri El Fetih güçlerine karşı geri çekildi. Arafat bölgedeydi. Dünyaca ünlü Times dergisi bu çarpışmayı geniş bir şekilde ele alınca dünya kamuoyu Arafat'ı ilk kez tanıyacaktı. Örgütün popülaritesi artarak üye ve bağışlar hızlandı. Yaser Arafat ulusal bir kahraman olarak görünmeye başlandı. 1973'te Yaser Arafat Filistin Kurtuluş Örgütü liderliğine geldi. Ancak işler bu coğrafyada karışmaya oldukça müsaitti. Ürdün'de bulunan Filistinlilerin gücü bu ülkede giderek artıyordu ve Kral Hüseyin buna karşıydı. Hatta Arafat'a Ürdün'ün başbakanı olmasını teklif etse de Arafat kabul etmedi. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi tarafından Ürdün'de kaçırılıp 3 tanesi çölde patlatılan uçak kaçırma olayının ardından Arafat bu eylemi onaylamadığını söyledi. Ama Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altındaki örgütün eylemi olması nedeniyle sorumlu tutuldu ve batılı devletlerde itibarı düştü. Eylemin ardından Arap liderler acil toplandı. Arafat o toplantıdan güçlenerek çıktı. Yine de Ürdün'den sürüldü, bu sefer Lübnan'a yerleşti. Zayıf merkezi hükümeti sayesinde Filistin Kurtuluş Örgütü burada neredeyse bağımsız bir devlet gibi hareket ediyordu. Ama 1972'de Münih'te olanlar her şeyi sarstı. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Kara Eylül Örgütü Olimpiyat Köyü'ne baskın düzenledi ve 11 İsrailli sporcu öldürüldü. Dünya şoke oldu. Arafat'ın adı bu katliam ile birlikte anılmaya başlandı. Olaydan önceden haberdar olduğu iddia edildi, hiçbir zaman kanıtlanamadı. Bunun üzerine Arafat, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Gazze ve Batı Şeria dışında şiddet eylemlerinden çekileceğini ilan etti. Ama iş işten geçmişti. 1973 yılında Roma'da İtalyan polisi Arafat'ı öldürmek üzere gönderilmiş Mossad ajanlarını son anda yakaladı. Tüm bunlara rağmen Yaser Arafat, 1974 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı unutulmaz konuşmasıyla Filistin'in meşru temsilcisi olarak kabul edildi ve uluslararası alanda büyük bir tanınırlık kazandı. Batılı hükümetler Arafat'ı hala terörist olarak tanımlarken, Türkiye 1976'da Filistin Kurtuluş Örgütü'nü resmen tanıyan ilk ülkeler arasına girdi ve Ankara'da temsilcilik açılmasına izin verdi. 1980'lerde Libya, Irak ve Suudi Arabistan'dan aldığı destekle yıpranmış Filistin Kurtuluş Örgütü'nü yeniden ayağa kaldırdı. İsrail'e karşı mücadele aralıksız sürdü. 1985 sabahı Tunus'taki Filistin Kurtuluş Örgütü karargahının üzerinde İsrail savaş uçakları belirdi. Bomba yağmuru başladığında 73 kişi hayatını kaybetti. Arafat o sabah karargahta değildi. Sabah koşusuna çıktığı için kurtulmuştu. 1987'de Gazze ve Batı Şeria sokaklarında kendiliğinden başlayan, taş atan gençlerin İsrail askerleriyle karşı karşıya geldiği bir halk ayaklanması başladı. Bu halk ayaklanması Oslo sürecinin fitilini ateşledi ve 1. İntifada olarak isimlendirildi. Sonunda 15 Kasım 1988'de tarihi adım atıldı. Filistin Kurtuluş Örgütü bağımsız Filistin devletini ilan etti. Filistinliler sokağa döküldü, dünya bu ilanı izledi. Ama Arafat burada durmadı. Birkaç hafta sonra Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıktı ve kimsenin beklemediği bir şey söyledi. İsrail'in var olma hakkını tanıdığını, terörü reddettiğini ve iki devletli çözümü desteklediğini açıkladı. Onlarca yıllık savaş retoriğinden kopuşun resmi ilanıydı bu. 1988'de Filistin Devleti ilan edildiğinde de Türkiye bunu ilk gün tanıyan devletlerden oldu. Bu açıklamalar yıllardır Filistin Kurtuluş Örgütü ile görüşmeyi reddeden Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu değiştirdi ve taraflar arasında resmi temasların başlamasının önünü açtı. Arafat'ın bu yeni yaklaşımı, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün uzun süre savunduğu İsrail'in ortadan kaldırılması hedefinden uzaklaştığını gösteriyordu. Artık amaç, İsrail'in varlığını kabul eden ve Batı Şeria ile Gazze'de bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümü desteklemekti. Bu siyasi dönüşümün ardından 2 Nisan 1989'da Arafat, Filistin Ulusal Konseyi tarafından ilan edilen Filistin Devleti'nin ilk devlet başkanı seçildi.
Ancak Arafat tarihin en tartışmalı hamlelerinden birini yaparak Irak'ın Kuveyt'i işgalinde Saddam'ın yanında durdu. Fakat bu destek Arafat'a pahalıya patladı. Körfez Savaşı'nın ardından Suudi Arabistan ve Kuveyt, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne olan mali desteklerini kesti. Filistinli işçiler Kuveyt'ten sınır dışı edildi. Örgüt ciddi bir mali krizin eşiğine geldi. Ama Arafat yılmadı. 90'lı yıllardan başlayan İsrail ile görüşmeler neticesinde 1993 yılında Oslo İlkeler Anlaşması yapıldı. Bu anlaşma neticesinde İsrail resmen Filistin Kurtuluş Örgütü'nü tanıdı. Anlaşmayı takip eden yıl, Arafat ve İshak Rabin'e Şimon Peres'le birlikte Nobel Barış Ödülü verildi. 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'nın hemen ardından 1994'te Filistin Özerk Yönetimi kuruldu ve Arafat Gazze ile Eriha'ya döndü. Onlarca yıllık sürgün hayatı sona eriyordu. Filistin halkı onu coşkuyla karşıladı. Artık o bir devlet başkanıydı. 1996'da yapılan seçimlerde Filistin Özerk Yönetimi Başkanlığına ezici bir çoğunlukla seçildi. Ancak barış süreci hiçbir zaman istenen noktaya ulaşamadı. 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği zirvede İsrail Başbakanı Ehud Barak ile bir araya geldi. Görüşmeler çöktü. Her iki taraf da anlaşmazlığın sorumluluğunu birbirine yükledi. Aynı yılın Eylül ayında Ariel Sharon'un Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi kıvılcımı ateşledi ve ikinci intifada başladı. Yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, Arafat'ı şiddetin baş sorumlusu ilan etti. 2002'de İsrail kuvvetleri Ramallah'taki mukata karargahını abluka altına aldı. Arafat fiilen mahsur kaldı. Dünya liderlerinin baskısı bile bu ablukayı kaldırmaya yetmedi. Karargahın büyük bölümü İsrail tankları tarafından tahrip edildi. O yıkıntılar arasında dimdik durdu. Arafat'ın özel hayatı kadar kişisel alışkanlıkları da son derece ilginçti. Ömrünün büyük bölümünü sürgünde geçirmiş olmasına rağmen paranoyası hiçbir zaman abartılı değildi. Zira hayatına yönelik en az 12 suikast girişimi belgelenmiştir. Nitekim 1992'de Libya çölünde uçağı kum fırtınasına yakalanıp düştü. 2 pilot hayatını kaybederken Arafat yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. Kaza mı, suikast mı sorusu hala tartışılmakta. Uykusu son derece düzensizdi, gece yarısı toplantıları yapardı ve nadiren aynı yerde 2 gece üst üste uyurdu. 90'larda evlendiği Suha Tavil ile yaş farkı 34'tü. Bu evlilik Filistin kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açtı. Ölümünden sonra Suha'nın Paris'te lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. Arafat'ın imzası haline gelen kareli kefiyeyi rastgele takmıyordu. Filistin topraklarının haritasını simgelediği için her zaman belirli bir şekilde katlayarak omzuna atardı. Sağlığı 2004'ün başından itibaren hızla bozulmaya başladı. Ekim 2004'te durumu kritik bir hal aldı ve Fransa'ya, Paris yakınlarındaki Percy Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar hastalığının tam teşhisini hiçbir zaman kamuoyuyla paylaşmadı. 11 Kasım 2004'te hayatını kaybetti. Paris yakınlarına bir askeri havaalanında Fransız ordusu onur kıtası Arafat için bir cenaze merasimi yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Chirac onu cesaret adamı olarak tanımladı ve tabutun başında 10 dakika boyunca tek başına saygı duruşunda bulundu. Ölüm nedeni tartışması bugün hala kapanmış değil. 2012'de İsviçreli bilim insanları eşyalarında yüksek düzeyde radyoaktif polonyum 210 tespit etti. 2013'te Rus makamları ölümünün zehirlenmeden değil, doğal nedenlerden kaynaklandığını açıklarken İsviçreli ve Fransız ekiplerin raporları çelişkili kalmaya devam etti. Yani ölümünün sırrı resmi olarak hala çözüme kavuşturulamamıştır. Zehirlenme iddiası gündemdeki yerini koruyor. Cenazesi Kahire'de devlet töreniyle kılındı, ardından Ramallah'taki mukata karargahına defnedildi. Filistin halkı onu gözyaşlarıyla uğurladı. Düşmanları için bir teröristi, destekçileri için özgürlük savaşçısıydı. Ama herkes için o, Filistin meselesinin bizzat kendisiydi.